Barcelona'nın kalbinde yükselen La Sagrada Familia sadece bir kilise değildir. O, insanın Tanrı'yla kurduğu bağın mimarlıkla anlatılmış bir hikayesidir ve belki de dünyada zaman kavramını en çok sorgulatan yapıdır. 1882 yılında temelleri atılan La Sagrada Familia bugün hala inşa edilmektedir. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun süredir yapımı devam eden dini yapısıdır. Ama asıl soru şudur: bir kilise neden 140 yılı aşkın süredir tamamlanamaz? 19. yüzyılın sonlarında Barcelona, sanayi devriminin etkisiyle hızla büyüyen bir şehirdi. Kırsaldan kente göç artmış, fabrikalar kurulmuş, ancak bu büyüme beraberinde ahlaki ve dini kaygıları da getirmişti. Bu dönemde dindar bir yayıncı olan Boccabella, halkı yeniden dine yönlendirecek büyük bir yapı fikrini savundu. Amacı gösterişli bir katedral değil, tamamen bağışlarla inşa edilecek, Tanrı'ya adanmış bir kefaret kilisesiydi. Bu yüzden yapının tam adı şudur: Kutsal Aile Kefaret Bazilikası. Buradaki kefaret kelimesi çok önemlidir. Çünkü bu yapı hiçbir zaman devlet desteği almamış, sadece halkın bağışlarıyla yükselmiştir. Kilisenin ilk mimarı Francisco de Paula del Villar idi. Villar, yapıyı klasik neo-gotik tarzda tasarladı. Sivri kemerler, geleneksel kuleler ve alışıldık kilise planı vardı. 1882'de temel atıldı. Ancak kısa süre sonra Villar ile proje yönetimi arasında anlaşmazlık çıktı. Bir yıl bile dolmadan Villar görevden ayrıldı. İşte bu noktada tarihin akışı değişti. 1883 yılında proje henüz 31 yaşında olan Antoni Gaudi'ye verildi. Bu karar sıradan bir kiliseyi dünyada eşi benzeri olmayan bir mimari deneyime dönüştürdü. Gaudi projeyi devraldığında her şeyi değiştirdi. Neogotik çizgileri reddetti. Daha önce kimsenin denemediği bir yol seçti. Gaudi'ye göre mimarlık doğayı taklit etmeliydi. Çünkü doğa Tanrı'nın kusursuz eseriydi. Bu yüzden düz çizgilerden kaçındı. Sütunları ağaç gövdeleri gibi tasarladı. Tavanları orman dallarını andıracak şekilde kurguladı. Onun kilisesi taş ve betonla yapılmış bir taş ormanı olacaktı. Antoni Gaudi sadece bir mimar değildi. O derin bir Katolik inanca sahipti. Zamanla dünyadan koptu. Gösterişli kıyafetlerini bıraktı. Basit yaşadı. Hayatının son 15 yılını tamamen La Sagrada Familia'ya adadı. Başka proje almadı. Şantiyede yaşadı. Her detayı birebir yönetti. Gaudi sık sık şunu söylerdi: "Bu kilise aceleye gelmez. Çünkü benim müşterim acele etmiyor. Onun müşterisi Tanrı'ydı." La Sagrada Familia Hristiyan inancını baştan sona anlatmak için tasarlandı. Bu anlatım kilisenin 3 ana cephesinde görülür. Doğuş cephesinde İsa'nın doğumu anlatılır. En süslü, en detaylı ve en canlı cephedir. Bitkiler, hayvanlar, melekler ve bebek figürleri. Her şey yaşamı ve umudu temsil eder. Bu cephe, Gaudi hayattayken tamamlanan tek cephedir. Bu yüzden onun ruhunu en net yansıtan bölümdür. Diğer cepheye baktığımızda bazı şeylerin ters gittiğini hissedersiniz. Bu cephenin adı Çile cephesi. Bu cephede keskin çizgiler, sert köşeler, soğuk ve karanlık bir atmosfer var. Burada İsa'nın tutuklanışı, işkence görmesi ve çarmıha gerilmesi anlatılır. Gaudi bu cephenin insanı rahatsız etmesi gerektiğini söylemişti. Çünkü acı güzel gösterilmemeliydi. Diğer cephemiz Zafer cephesi. Bu cephe henüz tamamlanmamıştır ve en büyük cephedir. Bu cephe insanın günah, ölüm,
cehennem ve cennet yolculuğunu anlatacaktır. Tamamlandığında La Sagrada Familia'nın ana girişi bu cephe olacaktır. Kilise tamamlandığında 18 kuleye sahip olacak. 12 kule havarileri, 4 kule İncil yazarlarını, 1 kule Meryem Ana'yı ve bir merkezi kule İsa'yı temsil edecek. Bu İsa'yı temsil eden merkez kule 172,5 metre yüksekliğinde olacaktır. Bu yükseklik bilinçlidir. Gaudi, Tanrı'nın yarattığı Montjuic tepesinden daha yüksek bir yapı inşa etmeyi kibir olarak görmüştür. Bu nedenle kilise bilinçli olarak birkaç metre kısa tutulmuştur. 1926 yılında Antoni Gaudi, Barcelona'da bir tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. Üzerinde kimlik yoktu. Eski kıyafetler giyiyordu. Bir dilenci sanıldı. Hastaneye geç götürüldü. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Cebinden sadece bir not çıktı. La Sagrada Familia mimarı. Gaudi öldüğünde kilise yalnızca %15, %20 oranında tamamlanmıştı. 1936'da başlayan İspanya İç Savaşı kilise için büyük bir felaket oldu. Şantiye basıldı. Gaudi'nin maketleri yakıldı, planlar yok edildi. Bugün kilisenin hala tamamlanamamasının en büyük nedenlerinden biri budur. 1980'lerden itibaren bilgisayar destekli tasarım, 3D modelleme, lazer ölçüm kullanılmaya başlandı. Gaudi'nin karmaşık geometrisi teknoloji sayesinde yeniden çözüldü. İnşaat hala bağışlarla, ziyaretçi biletleriyle finanse edilmektedir. Peki La Sagrada Familia ne zaman bitecek? Hedef Gaudi'nin ölümünün 100. yılı olan 2026 idi. Ancak pandemi süreci gecikmelere yol açtı. Güncel tahminlere göre ana yapı büyük ölçüde tamamlanacak. Detaylar ve süslemeler 2030'lu yıllara sarkabilir. Ama belki de asıl soru şudur: bu kilise gerçekten bitmeli mi? La Sagrada Familia zamana karşı yapılmış bir meydan okumadır. İnsan ömrünün yetmediği ama insanlığın vazgeçmediği bir eserdir. Gaudi'nin dediği gibi, bir sanat eseri onu yapanın değil, ona inananlarındır.